E-ticareti veya dropshipping'e başlamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Kimileri Shopify dropshipping anlatıyor, kimileri Amazon dropshipping anlatıyor veya Etsy'de dijital ürün sat diyorlar. Veya benim gibi eBay dropshipping yap diyorlar. Bu videoda Shopify ve eBay dropshipping'i ele alacağız. Hangisi birbirinden daha iyi, farkları neler? Başlangıç maliyeti olarak hangisi daha düşük, kazanç olarak hangisine daha fazla para kazanırım, hepsine değinmiş olacağız. Ve videonun sonunda eğer ben bugün sıfırdan e-ticarete başlıyor olsaydım hangisini tercih ederdim, onu da özet geçmiş olacağım. Beni tanımayanlarınız için ben Doğukan Nergiz, 2019 senesinden beri eBay dropshipping yapıyorum. Sıfırdan başladığım bu yolculukta şu an 15'ten fazla mağaza yönetiyorum ve arka tarafta Türkiye'den ihracat yapıyorum ve istihdam sağlıyorum. Hem Shopify yapıyorum hem Etsy yapıyorum. Ama başlangıç noktam her zaman söylediğim gibi eBay dropshipping. Tabii ki bunun bir nedeni var. Bu nedeni de bu videoda sizlere şeffaf bir şekilde anlatmış olacağım. Çünkü güncel olarak ben hem eBay dropshipping yapıyorum hem de Shopify dropshipping yapıyorum. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Az önce de söylediğim gibi eBay dropshipping veya Shopify dropshipping hangisinden başlamalıyım veya birini denediniz, sıkıntı yaşadınız ve diğerine geçtiniz. Onda da başarısız oldunuz. Şu an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi hepsini arkadaşlar bu videoda sizlere bahsetmiş olacağım. Öncelikle hangisi daha iyiye sizin karar vermenizi istiyorum. Ben burada avantajları, dezavantajları ve kendi fikirlerimi anlatacağım ve başlaması size kalmış olacak. Şimdi iki platform da çok güzel bir platform ama çok büyük farkları var. Öncelikle şunu unutmamamız lazım. eBay bir pazar yeri, Shopify ise sizin kendi pazar yeriniz. Yani eBay'de ücretsiz trafik sağlanırken Shopify'daki trafiği sizin sağlamış olmanız lazım. Bu trafiği nasıl sağlayacağız diyecek olursanız da ya organik reklamlar çıkmanız gerekiyor, çok yüksek meblağlarda Facebook reklamları basmanız gerekiyor ya da TikTok gibi platformlarda ürünlerinizi keşfete çıkarabilmeniz gerekiyor. Maalesef ki neden olduğunu bilmediğim bir konu var. Türkiye'deki herkes Shopify yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar siz daha yürümeyi beceremiyorken maalesef koşamazsınız. Yani bu insanlar neden size bunları söylüyor bilmiyorum ama bu gerçekleri biri söylemesi gerekiyordu. O yüzden bu videoda bunların yanlışlarından bahsedeceğim. Öncelikle sizin cebinizde 4.000-5.000 dolar para yoksa Shopify dropshipping yapamazsınız. Tamam, yapabilirim diyecek olanlar olabilir ama sizin bir e-ticaret geçmişiniz vardır. Sizin hiçbir e-ticaret geçmişiniz yoksa ve ilk defa bir satış yapmak istiyorsanız bunu pazar yerleri üzerinden yapmanız lazım. Çünkü ücretsiz trafiği zaten size onlar sağlıyor. Ya düşünün, siz Shopify ile başladınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz, ürün test etmek için Facebook reklamları çıktınız. Maliyetleri birazdan geleceğim ama 300 dolar her ürün için test reklamları çıkmanız lazım. Yani siz hem e-ticareti bileceksiniz, hem Facebook reklamları bileceksiniz, hem internet sitesi nasıl düzenlenir bunları bilmeniz lazım. Yani çok komplike bir iş. Başlangıçta en büyük yaptığım yanlışlardan bir tanesi eBay mağazalarımı büyütmeden ve bir Amerikalının hangi ürünü hangi miktarlara ne zaman aldığını bilmeden Shopify dropshipping'e girmiş olmamdı. Gerçekten çok büyük paralar kaybettim ve çok başarısız oldum. Ama ne zaman ki mağazalarımı arttırdım ve bir Amerikalının şu tarih, şu saatlerde şunları aldığını, şu ürünü aldığını öğrendikten sonra arkadaşlar, ki bunu ücretsiz trafikle yaptım, işte o zaman Shopify'da başarılı oldum. Şimdi ben Shopify için hiçbir şekilde eğitim almadım. Sadece eBay bilgilerimle reklam becerilerimi birleştirmiş oldum. O şekilde başarılı oldum. Şimdi siz başlangıçta arkadaşlar kesinlikle bu maliyetlere girmeden önce 2 kere düşünün. Bakın, başarısız olursunuz demiyorum ama bir işin kolay yolu varken, öğrenebilme yolu varken, yani 2+2 ile başlayabileceğin bir yol varken polinomlarla uğraşmış oluyorsun. O yüzden pazar yerleri başlangıç için en ideal platformlardır. Şimdi diğer bir farka gelecek olursak, eBay için başlangıç maliyeti çok düşük. Shopify bunun maalesef ki 10 katı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eBay'de aşağı inelim. Burada sizin için aylık giderleri değinmiş oldum. eBay için yazılım giderleriniz var. Bu da satış yaptıktan sonraki giderleriniz. Yani siz hiçbir şekilde satış yapmıyorsanız bu maliyetleriniz olmuyor. Mesela ZDN Tracker çeviri hizmeti demişiz, 5 dolar. Bu çeviri hizmetinden yararlanmanız için sizin satış yapıyor olmanız gerekiyor. Veya ürün gönderme maliyeti ortalama 200 dolar demişiz. 2 haftada bir bize para yatıyor arkadaşlar. Şu matematikle 2 hafta içerisinde 10 tane ürün sattınız.
ve 20 dolar maliyetli. Cebinizde olması gereken ücret 200 dolar. Ki bunu şu an 2024'e girdiğimiz vakit kredi kartlarıyla bile halledebiliyorsunuz. Çünkü para size yatmış oluyor. Diğer bir giderimiz Zik Analitik. Bu da ürün araştırma yazılımı. Siz istersiniz alırsınız, istemezseniz almazsınız. Şimdi eBay tarafına baktığımız zaman bizim kesinlikle ürün yükleme için, mağazamıza koyma için, satma için hiçbir ücret bizden alınmıyor. Sattıktan sonra sizin bir maliyetleriniz çıkıyor ki bu da çok normal bir maliyetler. Öngörebildiğiniz maliyetler. Ama Shopify için aşağı geldiğimiz vakit ilk ay 1 dolar bir hizmetleri var. Daha sonra mağaza ücretiniz 32 dolara çıkıyor. Yani bu matematikle baktığınız zaman siz hiç satış yapmasanız bile 360 dolardan fazla sadece mağazaya ödeme yapmış oluyorsunuz. Şimdi şirket açmak gerekiyor. eBay'de bu gerekmiyor. Başlangıç olarak siz gelir sağlayana kadar bireysel bir şekilde devam edip para kazanmaya başladıktan sonra şirket açabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi Shopify'da Stripe, PayPal gibi ödeme altyapılarını alabilmemiz için bizden tabii ki şirket açmamız isteniyor. Bu İngiltere ve USA'de değişiyor bu miktarlar. Ama ben Amerika için şu an ekranda gösteriyorum. Bunun EIN belgesi, ITN belgesi, senelik tax ödemeleri, muhasebeci ücretlerini baz alırsak totalde 1400 dolar. O da hani 150 dolar aylık diyebiliriz. Bunu da ödemiş oluyorsunuz. Reklam ücreti her ürün için test etmeniz lazım arkadaşlar. Yani siz ürünü test etmeden, bir reklama çıkmadan bunun satışını yapamazsınız. O yüzden bunun için de 300 dolar bir maliyet hesaplaması yapmış olduk. Şimdi yazılım ücretleri, işte Facebook reklamlarındaki rakiplerinizi bulma olsun, gerekli site için eklentiler olsun, bu da minimum aylık 20 dolardan başlıyor. Yani siz arkadaşlar bu matematikle bu miktarlar cebinizde yoksa Shopify'a başlamanızı önermiyorum. Bu sefer de ürün bulmanız gerekiyor. Yine ürünü bulamazsanız bu maliyetleri ödemek zorundasınız. Bu yüzden arkadaşlar neden olduğunu bilmediğim üzere insanlar eBay yapmayın diyor. Ya bu çok bilindik insanlar ya. Ben bunu anlayamıyorum. Yani platformda satış yapıp daha sonra Shopify'a geçmek varken neden sen Shopify'da daha zor olanı başlatıp insanları başarısızlığa sürüklüyorsun? Biraz bunlara sitemliyim arkadaşlar. Bunun sebebi de dediğim gibi insanlara yürümeyi öğretmeden koşmayı öğretmeye çalışıyorlar. Şimdi dezavantajlarına gelmeyeceğiz mi? Geleceğiz tabii ki. eBay için şöyle bir dezavantaj var. Yani sizin suspend yeme riskiniz var. Suspend dediğimiz olay da hesabınızın kapatılması. Eğer siz kurallara uygun davranmıyorsanız hesabınız kapatılıyor. Merak etmeyin, içeride para kalıyor mu diyecek olanlar için içeride hiçbir şekilde paranız kalmıyor. eBay size hesabınız kapatılsa bile o ücreti ödemiş oluyor. Shopify'da biraz daha rahatsınız. Çünkü kendi platformunuz, kendi iş yeriniz. Ama burada da şöyle dezavantajlar var. Her nasıl ki eBay için hesabınız kapatılıyorsa Shopify için de sizin arkadaşlar ürünlerde yaptığınız hatalardan dolayı, geç gitmesinden dolayı açmış olduğunuz ara bankalar yani Stripe, PayPal gibi ödemeler suspend olabiliyor. Yani şöyle düşünün, siz satış yapıyorsunuz, her şey çok güzel, reklam basıyorsunuz ama bir bakmışsınız ki yaptığınız hatalardan dolayı Stripe hesabınız kapatılmış. Yani ödeme alamıyorsunuz. Ödemeleriniz duruyor ve sizden gerekli belgeler istiyor. Siz onlarla yıpranmış oluyorsunuz. Az önce söylediğim gibi yani bu risklerden bahsediliyor. Pazar yerinde satış yaparsan işte suspend olursun bilmem ne, ama Shopify'a geldiğimiz zaman bu suspendlerden kimse bahsetmiyor. Yani ben etrafımda çok insan tanıyorum. 4.000-5.000 dolar paralar harcayıp Stripe hesapları suspend olduğu için hiçbir şekilde başlayamayan. Yani bu önde gelen, eğitim veren insanlardan alınan eğitimlerle gelinen noktalar bunlar. Söylediğim örnekteki kişi 2-3 tane hesap açtı, 2-3 tane şirket açtı, onlara bir maliyet verdi ve Stripe hesapları tamamen kapatıldı. Yani bu risklerden size kimse bahsetmiyor. Yani siz sadece beni değil, etrafınızdaki videoları da izleyin. Ben sadece burada dürüst olarak sizlere anlatmak istiyorum. Shopify dropshipping yapmıyor muyum? Yapıyorum halihazırda. Gerçekten de güzel paralar kazanıyorum. Ama söylediğim gibi başlangıç olarak ben Shopify ile başlamış olsaydım ürün test et, yat. Ürün test et, mağazayı kapat. Bu şekilde ilerleyip cebindeki parayı tamamen harcamış olurdum. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek organik ilerleyelim bilmem ne. Siz satacağınız ürünü bilmiyorsanız, rekabet edeceğiniz ürünü bilmiyorsanız TikTok'ta 7/24 post paylaşarak bir yere gelemezsiniz. Diğer bir farka gelecek olursak eBay'de limit sistemimiz var. Shopify'da bu sınırsız. Yani siz
Shopify'da istediğiniz kadar ürünü mağazanıza yükleyebiliyorken eBay'de bunun limitleri var. O yüzden burada eBay maalesef ki dezavantaj. Limitler nasıl artıyor? Biz satış yaptıkça bu limitleri arttırabiliyoruz. Ama Shopify'da isterseniz 5000 ürün yükleyebilirsiniz. Ama genelde reklam çıkarken tek ürün, tek internet sayfası olarak Shopify'da çıktıkları için bu çok bir avantaj sayılmıyor. Diğer bir fark şu olabilir. eBay'de siz kurallara bağlı ilerlerken, yani onların belirlemiş olduğu kurallarla ilerlerken Shopify'da bu biraz daha esnek. Ama bu demek değil ki ürünleri geç göndereceksiniz, yanlış göndereceksiniz veya hiç göndermeyeceksiniz. Burada da az önce söylediğim gibi Stripe hesaplarınız suspend olabilir. Reklam eBay'de yok mu? Tabii ki var. O da şöyle ilerliyor. Shopify'da nasıl Facebook reklamları veya TikTok'tan ilerliyorsanız eBay için de daha fazla kitleye erişmek istiyorsanız reklam basabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben %10'luk reklam bastığımda o ürünüm satmıyorsa reklam ücretini benden almıyor. Yani burada da çok avantajlıyız. eBay bize satış yapmıyorsan bana reklam ücreti vermene gerek yok diyor. Yani istediği kadar insan tıklasın. Klik maliyeti bize yansımıyor arkadaşlar. Satış olduktan sonra bu maliyetler bize yansımış oluyor. Şimdi bütün farkları sizlere şeffaf bir şekilde anlatmış oldum ve bazı sistemler etmiş oldum. Bunun sebebi de az önce söylediğim gibi bu Shopify ile insanları başlatıp ticarete küstürmelerini istemiyorum. Siz istediğinizi yapın, hiç önemli değil, ama başlangıç noktanızı eBay'den ilerletirseniz başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek olur. Buraya yani gideriniz olarak eBay'de söylediğim gibi yani satış olmadanki maliyet Zik Analitik olabilir. O da ürün araştırma yazılımı $10 arkadaşlar. Başka cebinizden hiçbir ücret çıkmıyor. Ama Shopify'a geldiğimiz zaman mağaza ücreti ödüyoruz. Şirket açıyoruz. Ürün test etmek için reklam ücreti ödüyoruz. Yazılımlara ücret ödüyoruz. Yani gördüğünüz gibi maliyetler çok yüksek. E-ticaretin E'sini bilmeyen insan burada bunları öğrenirken sürekli para kaybediyor. Yani ben bunları yapmanızı istemiyorum. Yoksa eBay'de belli bir yere geldikten sonra tabii ki Shopify'a geçmek çok mantıklı. Yani markalaşmak, private label yapmak, bunlar çok mantıklı. Ama sizin başlangıçta bu farkları iyi bilerek platformları seçmenizi istiyorum. Lütfen bu tarz insanların size ticareti küstürmelerine izin vermeyin. Çünkü hepsi her ne kadar şeffaf bu konuları söylüyorum diye olsa bile maalesef ki bunları size anlatmıyorlar. Ben çok denk geldim, yorumlarda atıştım. eBay'de dropshipping olmaz, yapılmaz tarzı şeyler söylüyorlar. Ben şu an 2019 senesinden beri bunu yapabiliyorsam ve hiçbir eğitim almadıysam siz de yapabilirsiniz. Tabii ki bu süre değişebilir. Yani siz benim 5 senede öğrendiğim belki 10 senede öğrenebilirsiniz. Benim bu noktaya gelebilmem için. Ama bu noktaya gelmeden önce de çok güzel paralar kazanabilirsiniz. O yüzden umarım ki derdimi sizlere anlatabilmişimdir. Son olarak ben hangisini tercih ederim diyecek olursanız tabii ki eBay tercih ederim. Üzerine çok bir konuşmaya gerek yok ve şu şekilde ilerlerdim. eBay'de bir ürünleri test ederdim ki bunun maliyeti yok bana. Test ettikten sonra satışı olduğunu gördüğüm ürünleri depoya çekerdim. Yani bu da risko değil aslında. Çünkü siz zaten sattığını bildiğiniz ürünü toptan bir şekilde alıyorsunuz. Ve bu ürünleri ara depoya çektikten sonra kendi internet sistemde satabilirdim. Facebook reklamları giriş yapabilirdim. Shopify yapabilirdim. Ama kesinlikle hangi ürünü ne zaman satacağımı bilmiyor olsaydım Shopify'a girmemiş olurdu. Belki eBay'de suspend derdim. Hiç önemli değil. Yeni hesap açardım. Çünkü 2024 senesine girdiğimiz zaman suspend bizim için hiçbir şey demek. Aynı bilgisayar, aynı internetten tekrar hesap açabiliyoruz. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu kadar bilgi kirliliği varken sizlere bir teklif de yapmak istiyorum. Videonun altındaki linkten bize ulaşan arkadaşlara ücretsiz bir şekilde nereden başlamalarına dair bir yol haritası sunuyor olacağım. Birebir benimle veya ekip arkadaşlarımla görüşerek yol haritası almak istiyorsanız söylediğim gibi alttaki yorumlardan, alttaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorum yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin.